Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel bir iki şiş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Patiğimin içinde diğer kullandığım iplerim ise rengarenk, elimde kalan artık ipler ve hepsi de piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden. Hemen ipimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara hanımlar, böyle kısa 2 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. Evet, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Gördüğünüz gibi rengarenk yaptım. Elinizde böyle 2'şer metre kadar artık ipiniz varsa böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. Patiğimizin hiçbir tarafında dikiş yok hanımlar. Baştan sona dikişsiz yaptım. Bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimize burun kısmından başlayacağız. Krem ipim ile başlıyorum hanımlar. 6 ilmek atacağım. Patiğimize 6 ilmek olarak başlayacağız. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. 6 ilmeğimizi attık. Hemen ipimin ucunu şurada kendisine bağlayacağım. Bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzde oluyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Yani ben haroşa örgüyü örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu aşamada ters örebilirler ilmeklerini. Bakın ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımıza da başlayacağız. Öncelikle hanımlar artırmamı şöyle yapacağım. İlk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ipimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmek attım. Artırmamı yaptım. Hemen yanına 2 ilmek daha örüyorum. Bakın bu kenarda 2 ilmeğim kaldı. Yeniden ipimi parmağıma dolayıp buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece şişimde 8 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yapmayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki bu şekilde 8 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimize bu aşamada başlayacağız. Bundan sonraki bölümde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağım. Önce kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ardından ipimi şöyle parmağıma doladım. İlmeğimi attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Artık haroşa değil hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi parmağıma doluyorum. Buraya bir adet ilmeğimi attım. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde bu 10 ilmeğimi ters öreceğim. Modelinden önceki ilk hazırlık bölümüydü bu. Bakın artırdığım ilmek dahil hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüze düz örgü düşüyor. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Renkli ipimi ekleyeceğim. Modelimi de burada kuracağım hanımlar. Öncelikle bakın ilk yeşil ile başlamıştım. Yeşil ipimin ucunu burada krem ipime bağlıyorum. 2 tane düğümümü attım. Şimdi modelimize yeşil ipimize devam ediyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimi, bu defa ip geçişi olduğu için hanımlar ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. O ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi bu şekilde normal düz olarak örüyorum. Şöyle. Devam ediyorum hanımlar. İkinci ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu aşamada 2 ilmekten sonra artırmaya devam ediyorum. Bakın buraya bir adet ilmeğimi attım. Kenarda 3 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha örüyorum. 4 ilmek oldu hanımlar. Şimdi 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Örmeden 4 tane krem ilmeğimi sağ şişime aldım.
Yeniden kalan ilmekleri öreceğim. Bakın bir ilmek ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu renkli ipimizle örerken hanımlar arka yüzde de düz örgü öreceğiz ki bu renkli iplerimizle ön yüze bu şekilde haroşalarımız düşecek. Modelimin arka yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bakın arada 4 tane krem ilmeğim vardı. Yeşil ipimi arka yüze doğru getirdim. Bu 4 krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Bu defa hanımlar arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi ters öreceğim. Şimdi geri döndük. Yeşilimi bırakıyorum. Bakın bir diş haroşam oldu. Yeşilimi bıraktım. Kremim ile devam edeceğim. Modelimde de 3. sıramı yapacağım. Yine ilk kenar ilmeğimi örüyorum. İp geçişi olduğu için 2. ilmeğimi de ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Sonrasında yanına bir ilmek daha örüyorum hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Burada 4 tane krem ilmeğim vardı. Bir de burada sağ tarafta bir tane yeşil ilmeğim var. Bu ilk ikili ilmeğim ile yeşil ilmeğimi yer değiştireceğim. Burada önemli olan krem ilmekler önden gelecek şekilde yer değişecek. Yeşil ilmeğim de arkadan gelecek şekilde. Bakın bir nevi burgu işlemi. Bu şekilde ilmekleri yer değiştirdim. Sonra ilmeklerimi bakın 2 tane krem ilmeğimi örüyorum. Sırasıyla ardından da yer değiştirdiğim yeşil ilmeğimi ördüm. Bakın burada 2 tane de krem ilmeğim kaldı ve sol tarafta da bir tane yeşil. Yine bu yeşil ilmek ile kremleri yer değiştireceğim. Yine bu krem ilmekler önden gelecek şekilde, yeşil de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce yeşil ilmeğimi, ardından da sırasıyla 2 tane krem ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Hanımlar buraya bir ilmek daha örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamızı yapıyoruz ve kalan 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Ön yüzde artırmalarımıza devam ediyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Modelimin de son sırasında yapacağımız işlem şu. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin 4. sırasında ilmeklerimin tamamını krem ipim ile ters örüyorum. Sadece renkli iplerimizi kullandığımızdan daha haroşa örüyoruz hanımlar. Kremleri örerken ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu defa 2. rengimi ekleyeceğim. 2. rengimi de tarçın ile yapmışım. Tarçın rengi ipimi buraya bağlayacağım. Kenarımıza. Hemen krem ipimi şuradan bağlıyorum. Bu şekilde. Şöyle modelimize baktığımız anda hanımlar böyle tekli modelden 3 kere yapmışız. İlkini yeşil ile yapmıştık. İkincisini tarçın ile, üçüncüsünü de sarı ile yapacağım. Öncelikle şu tarçın ipimi şöyle yaklaştırayım. Yine ip değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi burada örerek başlıyorum. 2. ilmeğimi de yine düz ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Artırmamı yaptım. Yanına sayarak gidiyorum. Bakın toplamda kenarda 4 tarçın ilmeğim oldu. 5, 6. 6 tane tarçın rengi ilmeğimi ördükten sonra ortadaki yine 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın aynı hizadan yeşili nasıl yaptıysak tarçın modelimizde aynı şekilde yapıyoruz. Sonrasında yine diğer ilmeklerimi tarçın ile örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine tarçın rengi ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde tarçın rengi ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tarçın rengi ilmeklerimi düz örüyorum. İpimi arka yüze doğru aldım. 4 tane kremimi örmeden aldım. Yine kalan ilmeklerimi renkli ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi arka yüzde olduğu için burada ters ördüm. Şimdi geri döndük. Modelimizin 3. sırasını öreceğiz. Ön yüzdeyiz ve krem ipimize geçiş yapıyoruz hanımlar. Şöyle krem ipimi aldım. Öncelikle kenardaki ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğimi de örüyorum yine. Hanımlar hemen 2. ilmekten sonra artırmamı yapmayı unutmuyorum. Artırmamı yaptım. Sonrasında burada bir tarçın kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın buradaki bir tarçın ilmeğim ile öndeki 2 krem ilmeğim, ikisini alıyorum hanımlar. Bakın krem ilmekler önden gelecek şekilde, tarçın ilmekler arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu ilmeklerimi örüyorum. Ardından burada 2 krem ve solunda bir tarçın ilmeğim var. Bunları da yine yer değiştiriyorum. Önce tarçın rengi ilmeğimi, ardından da sırasıyla 2 kremimi örüyorum.
Şimdi son 2 ilmek kalana kadar daha ilmeklerimi ördüm. Burada tekrar artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. 3. modelimizi yapacağız. Bunun için de 3. rengim olan sarıyı ekleyeceğim. Ben sarı ipimi alıyorum. Krem ipime, sarı ipime ekleyeceğim şimdi. Bu iplerimizi kesmeyelim hanımlar. Diğer modellerimizi yaparken de aynı ipleri kullanacağız. Sarı ipimi ekledim. Bu aşamada hanımlar kenardaki ilk ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ip geçişi olduğu için yine 2. ilmeğimi de ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 4 ilmek oluyor sarı. 5, 6, 7, 8. Kenardan bu defa 8 adet ilmeğimi ördüm. Yeniden ortadaki 4 tane krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sarı ile örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde sarı olan ilmeklerimi yine düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Ortadaki 4 tane kremimi ipim benden tarafta, arka yüzde yani, örmeden sağ şişime aktarıyorum. Tekrardan kalan diğer sarı ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimizi ters öreceğiz sadece hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi sarımı bırakıyorum. Tekrar kremime geçtim. Modelimde 3. sırada ve ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi yine öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane de kremimi ördüm. Kenarda 2 ilmeğim oldu. Tabii ki de artırma yapmayı unutmuyorum. Burada son bir sarı ilmek kalana kadar yine öreceğim. Bu sarı ilmeğim ile bu öndeki 2 krem ilmeğim yer değiştirerek öreceğim. Bakın sarı arkadan gelecek şekilde, kremler de önden gelecek şekilde ilmeklerimi yer değiştirdim ve sırasıyla örüyorum. Şimdi buradaki 2 krem ilmeğimi de solundaki sarı ile yer değiştiriyorum. Önce sarı, ardından da sırasıyla krem ilmeklerimi ördüm. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada hanımlar hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. 3. modelimizi de sarı ile yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar artırma işlemine şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk üçlü modelimizi yaptık. Bakın burada üçlü modelimizi yaptık. Şimdi ikili olarak kuracağız hanımlar bu modelimizi. İkili olarak yapacağız. Nasıl yapıldığını da sizlere anlatacağım. Hanımlar bu ikili modelimizi de yine 3 tane yapacağız. Yeşil, tarçın ve sarı olacak şekilde 3 tane yapacağız. Bunun için de öncelikle yine yeşil ipime geçiş yapıyorum. Şöyle alttan yeşil ipimi aldım. Öncelikle yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum yeşil ipim ile. Alttan yeşil ipimizi getirirken çok sıkarak almayalım hanımlar. Burası gergin durmasın. Biraz esnek çıkartalım yukarı. Ardından 2. ilmeğimi de yine ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu da 5. ilmeğim. Artırdığım ilmekle birlikte 5 ilmeğimi burada ördüm. Ardından hanımlar 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 kremimi sağ şişime aldım. Bu ilk modelimiz oluyor hanımlar. Bakın ikili olarak yapacağız. İlk modelimiz oluyor. Şimdi arada 6 tane ilmeğimi yine yeşilim ile örüyorum. 2, 3, 4, 5,
6. Yine buradaki 4 adet ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bir bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 5 ilmek burada vardı. 9. 6 ilmek de burada 15. 5 ilmek burada 20. 24 ilmeğimiz olmuş. Daha artırmalara devam edeceğiz. 28 olana kadar. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine yeşil ilmeklerimi haroşa öreceğim. Yani düz öreceğim. İpi kendime doğru alıyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar aradaki yeşil ilmeklerimi örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime aldım. Ve kalan son 5 ilmeğimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Kenar ilmeğimizi hanımlar renkli ipimizle arka yüzde ters örüyoruz. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine ip değişikliği yaptım. Kremimi alıyorum. Modelimin 3. sırasını yapacağım. Yine kenar ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğimi de örüyorum. Artırmamı yapıyorum hanımlar. Artırmamı yaptım. Şimdi burada bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bir yeşil. Bakın burada bir yeşilim kaldı. Öndeki 2 krem ile sağındaki bir yeşili yer değiştirerek örüyorum. Bu şekilde önce 2 kremimi sonra da yeşilimi ördüm. Ardından da buradaki 2 krem ile solundaki yeşili yer değiştiriyorum. Önemli olan krem ilmekler önden gelecek şekilde, renkli ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değişecek. İlk modeli yaptık. Şimdi arada 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi de hanımlar buradaki 2 krem ile bir yeşili yer değiştiriyorum yine. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Sonra da bu yeşil ile 2 kremi yer değiştiriyorum. Önce yeşil, sonra da kremlerimi örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi daha ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Şişimizde de 26 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa ters olarak öreceğiz. Ters örüyoruz. Sadece renkli iplerimizle haroşa oluşturuyoruz. Krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük. Yeniden bu ikili yaptık hanımlar. Bakın 1, 2, ikili modelimizden ikinci kez yapacağız. Bu defa da tarçın rengi ipimizi kullanarak yapacağız. Alttan tarçın rengi ipimi alıyorum. İp değişikliği olduğu için yine ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm hanımlar. Hemen ardından artırmamı yapıyorum. Artık son kez artırmalarımızı yapıyoruz burada. Artırma yaptıktan sonra buraya artırmayla birlikte bakın 4 tane ilmeğimiz oldu. Şu 5. tarçın ilmeğim. Şu 6, şu da 7. Buraya 7 tane tarçın ilmeğimi ördüm. Şimdi 4 tane krem ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın 4 kremimi örmeden aldım. Arada 6 tane tarçın ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 4 tane krem ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelim için. Diğer ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son kez burada da artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan ilmeklerimizi sayalım. Burada hanımlar kenarda 7 ilmeğim var. 4 burada 11. 6 burada 17. 4 burada 21. 7 ilmek de burada. 28 ilmeğimiz oldu. Hanımlar artık artırma işlemi yapmayacağız. 28 ilmek üzerinden modelimize devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Renkli ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum hanımlar. Yine aradaki renkli tarçın ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Ve şişimde kalan son ilmeklerimi tarçın ipim ile örüyorum. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters ördüm bu aşamada. Şimdi geri döndüm. Yeniden krem ipimi alıyorum. Modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine kenar ilmeğimi ip geçişi olduğu için ördüm. Artık artırmalarımız yok. Burada bir tarçın kalana kadar öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Bakın
Bakın burada bir ilmek tarçınım var. Bu tarçın ilmek ile kremleri yer değiştiriyorum. Bu şekilde hanımlar. Önce krem ilmeklerimi örüyorum. Ardından tarçın ilmeğimi. Sonra bu iki krem ile solundaki tarçın ilmeğimi yer değiştiriyorum ve sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi ördüm. Arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bu iki krem ile tarçın ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce kremlerimi, sonra da tarçın ilmeğimi sırasıyla ördüm. Tekrardan 2 tane krem, 1 tarçın var. Yine bu ilmeklerimi de şöyle yer değiştirdim. Önce tarçın, ardından da krem ilmeklerimi ördüm. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelimizde hanımlar arka yüzde ve sonuncu sıradayız. 4. sıradayız. İlmeklerin tamamını arka yüzde bu şekilde ters olarak öreceğiz krem ipimizle. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine alttan şöyle sarı ipimi alacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Hanımlar bakın bu ikili modelimizden 2 tane yaptık. Biri yeşil, biri tarçın ile. Üçüncü ve sonuncuyu yapacağız sarı ipimiz ile. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Bu aşamada hanımlar yine devam ediyorum örmeye. İkinci ilmeğimi de ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi sarı ipim ile ördüm. 4 ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Araya 6 ilmek öreceğim. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6. Yeniden 4 krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve kalan ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarı modelimizin ilk sırasıydı bu hanımlar. Geri döndük. Modelimizin arka yüzde 2. sırasını yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. Sarı olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum hanımlar. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrardan sarı ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve tekrar sarı ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak. Ve son kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi modelimizde ön yüzde 3. sıradayız. Krem ipimiz ile devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar burada son bir sarı ilmeğim kalana kadar öreceğim. Modelimizin 3. sırası ön yüzde. Bakın burada bir sarı ilmeğim var. Öndeki 2 krem ile sarıyı yer değiştiriyorum. Önce 2 tane kremi örüyorum. Ardından sarı ilmeğimi bu şekilde. Yine devam ediyorum. Bu sarı ile 2 kremi yer değiştiriyorum hanımlar. Önce sarıyı, ardından 2 tane kremimi ördüm. Arada 4 tane sarı ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Bu 2 tane krem ile bu sarıyı yer değiştiriyorum. Sırasıyla önce 2 krem ilmeğimi, sonra da sarı ilmeğimi ördüm. Ardından hemen soldaki sarı ile 2 kremi yer değiştiriyorum. Önce sarı, sonra da 2 krem ilmeği örüyoruz. Kalan ilmeklerimi de krem ile düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Hanımlar bu ikili modelimizin de sonuna geldik. Ön yüzde sil baştan üçlü yapacağız hanımlar. Bu burgulu modelimizi 3 tane olarak kuracağız. İlmeklerimi bu aşamada sıra sonuna kadar ters öreceğim. Birlikte örelim. Sonra 3. modelimize birlikte başlayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geldik ön yüze. Şimdi üçlü modelimiz yaparken yine sil baştan yeşil ipimi alıyorum. Sırayla yeşil, tarçın ve sarı olacak şekilde örüyorum. Bakın üçlü model derken bakın üçlü burgu yapacağız. 1, 2, 3 tane. Bunun için de hanımlar öncelikle kenardan 2 adet ilmeğimi öreceğim.
İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi yeşilim ile örüyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. 2 ilmek ördük. Şimdi 4 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Araya 6 ilmek öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 4 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek örüyorum. Bakın ikinci modelimizi de buraya kurduk ortaya. Şu 5. şu da 6. ilmeğim. Tekrardan 4 tane ilmeğimi örmeden alıyorum ve kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Üçlü modelimizde bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Artık artırma işlemi de olmadığına göre kafanızın karışacağı bir durumda kalmadı. Bu üçlü modelimizden de hanımlar bakın 1, 2, 3. Üçlü burgudan da 3 tane yapacağız. Önce yeşil yapacağız. Yeşil bitince tarçın rengi. Tarçın rengi bitince de sarı ile yapacağız. Yani bu şekilde 3 tane yapacağız. Bu şekilde bu modelimizi tamamlayalım gelelim hanımlar. Ardından tekrardan ortaya ikili burgulu modelimizi nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Evet hanımlar, ben bu üçlü modelimizden 3 tane yaptım geldim. Şimdi buraya sadece ikili kuracağız. Bakın şu aralara ikili model kuracağız. Hemen bunun başlangıcında sizlere anlatacağım. Yeniden sil baştan yeşil ipimize geçiş yapacağız. Sırasıyla yeşil, tarçın ve sarı ipimi kullanıyordum. Tekrar yeşil ipime geçiş yaptım. Bu aşamada hanımlar ilk 7 ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. Sonrasında modelime başlayacağım. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7. Modeli bu defa bu aralara kuruyoruz. 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Model arasında 6 ilmeğim var. 6 ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğim, 4. 5. 6. Tekrardan 4 tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Böylece ikili modelimizi de bu şekilde başlattık. İlmek sayıları böyleydi. Şimdi hanımlar bu ikili modelimizden de 3 rengimizle 3 tane yapacağız. Bakın önce yeşil. Zaten yeşilin ilk sırasını başlattık. Sonra tarçın. Sonra sarı ipimiz ile 3 tane bu modelimizi yapalım ve gelelim hanımlar. Sonra birlikte bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, bu ikili modelimi de yaptım geldim. Toplamda 3 rengimle 3 tane olacak şekilde. İlk böyle yeşil ve tarçın ipimi o iplerle işim kalmadığı için kestim, arkaya gizledim. Bir sarı ipim kaldı. Şimdi sarı ipimi de keseceğim hanımlar. Öncelikle kesmeden önce bakın şöyle göstermek istiyorum. Buraya bir diş haroşamızı öreceğiz krem ipimizle. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra şöyle sarı ipimi keseceğim. Sarı ipimin ucunu da sökülmesin diye kremime bağlayacağım. Şu ucumuzu şöyle kesiyorum. Ve sökülme yapmasın diye bu şekilde krem ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm attım. Örerken de hanımlar ipimizin ucunu gizleyerek gidelim. Buraya hanımlar model bitiminden sonra bir diş haroşa olması gerekiyor. Haroşa örmemiz gerekiyor. Sonra da bilek ayrımını yapacağız. Bakın sarı ipimin ucunu da bu şekilde gizleyerek getirdim. Haroşa olması için de ilmeklerimi hem ön hem de arka yüzde düz öreceğim. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşa düşecek. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim hanımlar. Ön yüze haroşa düşmesi için yine bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde de ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi bu bilek bölümü için kesimler yapacağız. Öncelikle hanımlar kenardan 9 adet ilmeğimi öreceğim. Bu aşamada tamamen haroşa yapacağız artık. Kenardan 9 ilmeğimi örüyorum. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9. Bu sağ kenara 9 ilmek ördük. Şimdi orta kısımdan 10 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın birinci ilmeğimi kestim. Şu ikinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Buradan da hanımlar ortadan da 10 ilmeğimi kestim. Şu ilmeğimi de şişime bıraktım. Burada 9 ilmek örüp kesmeye başlamıştık. Ortada 10 ilmek kestik. Saydığımızdan da hanımlar burada da 4, 8, 1 ilmekte burada 9 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle patiğimizde hanımlar biz bu sol kenarımızı yapacağız. Yani bu bölümü yapacağız. 9 ilmek üzerinden haroşa öreceğiz hanımlar. Bu ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. 9 ilmek üzerinden bu şekilde haroşalarımızı yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Haroşa olduğu için arka yüzde de yine ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Hanımlar şöyle baktığımız anda buraya bir diş haroşa oluştu. Burada iki diş haroşa görünüyor fakat ilk dişini patiğimizin bu üst bölümünü yaparken, ön bölümünü yaparken örmüştük. Bir diş haroşa oldu. Bu şekilde hanımlar 9 ilmek ile burada bu ilk haroşamızı saymıyoruz. Toplam 9 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, burada 9 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi bilek bölümünden, bu bölümden artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Öncelikle İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimi bakın önüne şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı buradan yaptım. Hemen önündeki ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim de yine haroşa olarak örülüyor. Şişimizde böylece 10 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemini hanımlar böyle sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde, bilek kenarında yapılıyor. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmaya devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğin şurasına, bu bölüme şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde birer birer ilmek sayıları artıyor. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi arka yüzde hanımlar bu şekilde haroşa düz olarak örüyoruz. Şimdi geri döndüm, yine ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. Hemen ardından şu öndeki ilmeğimin şu önüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde 14 olana kadar artırıyoruz hanımlar. Bu şekilde burada 14 olana kadar artırıyoruz. Yine arka yüzdeyim. İlmeklerimi arka yüzde haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi de ön yüzde yine artırmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimi şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece hanımlar burada da şu anda 13 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde son kez bir daha artırma yapacağız ve 14 ilmeğimiz olacak. Şimdi yine arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrardan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndük. Son kez artırmamı yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Önündeki ilmeğimi de şöyle alıyorum şuradan. Bunu da düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Hatta sayarak gidelim, ilmek sayılarımızı kontrol etmiş oluruz. 3 ilmek oldu kenarda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmeğimiz oldu. Artık artırma yapmıyoruz. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de 14 ilmeğimi tamamen haroşa yani düz olarak öreceğim. Hepsini ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar 14 olana kadar artırdık. Şeklimiz böyle. Bakalım kaç diş haroşamız olmuş. İlk diş haroşa hariç sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 diş haroşamız olmuş. Ben bu kenara hanımlar 15 diş haroşa ördüm. Ölçü alarak yaptım. Şöyle ölçüyü de şöyle alıyorum. Patiğimin burun kısmını şöyle ayağın ucuna denk getirdim. Sonrasında hanımlar bakın şöyle esneterek ölçümü aldım. Ben buraya 15 diş haroşa yaptım. Siz de bu şekilde hanımlar ayağınıza ölçü alarak yapın. Haroşa örgü esnek olduğu için böyle esneterek ölçü almanızda fayda var. 15 diş haroşa yaptım.
Dediğim gibi mutlaka hanımlar siz de ayağınıza ölçerek yapın. 14 diş haroşamız vardı. 14 ilmek üzerinden bir diş haroşa daha öreceğim. Tekrar ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düşecek. Belki siz 16 diş haroşa yapacaksınız. Belki 17, 18. Hani bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. 1-2 sıra haroşa olarak. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz örünce 15 diş haroşam olacak. Sonrasında da ilmeklerimi keseceğim. Bakın ilmeklerimi sıra sonuna kadar arka yüzde ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Burada 15 diş haroşamız oldu. Artık kesim zamanı hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinde görünen ilmeklerin içinden ilmekler çıkaracağız topuk yapımında. Bu nedenle gevşek kesim yapmakta fayda var. Sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum. Bu şekilde alıyorum. Sıradaki ilmeğimi aldım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine bu şekilde kesiyorum. Sonra buraya bir tane zincir çektim hanımlar. İpimin ucunda düğüm atacak kadar şöyle bir ip bırakıp burayı kesiyorum. Bu şekilde hanımlar sol kenarımızı bitirdik. Şimdi sağ kenara başlayacağız. Sağ kenara da arka yüzden başlıyoruz. Bu şekilde arka yüzden başlıyoruz. En son ön yüzde örerken kesim yapmıştık. Şimdi arka yüzde kaldık. Buradan başlıyorum. Kalem ipime buradan itibaren başlatacağım. Sol kenarı nasıl yaptıysak hanımlar sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde hemen ipimin ucunu aradan geçirip arkada bıraktım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra hanımlar şu arka yüze şöyle bir düğüm atayım ki burada da sökülme açılma olmasın sonradan. Şöyle burayı sıkıca bağladım. 2 düğüm attım. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa olarak öreceğim. Buradaki 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Şöyle baktığımız anda ilk haroşamızı saymıyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Yine hanımlar diğer tarafta olduğu gibi burada da 9 ilmek üzerinden 9 diş haroşamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar burada da 9 diş haroşam olana kadar ördüm. Şimdi burada da artırmalarımızı yapacağız. Burada da yine hanımlar artırmalarımızı bu bilek tarafından yapacağız. Yani buralardan yapacağız. Öncelikle burada artırma yaparken yapacağımız işlem şu. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bir öndeki ilmeğimin şu ön bölümüne şuraya şişimi takıyorum. Burada artırma yapacağım. Buradan aldığım ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Artırmamı bu tarafta böyle yapıyorum. Sağ tarafta. 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz ve arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde tamamen haroşa olarak örüyorum. Yine burada da 14 ilmek olana kadar artırma yapacağız hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine bakın bu en son ördüğüm ilmeğin önüne şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu şu anda. Geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın en son ördüğüm ilmeğin hemen şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu şişimizde. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizin hepsini haroşa olarak örüyorum. ...12 ilmeğimizi ördük arka yüzde. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Tamamen buralar haroşa örgü hanımlar. Bakın hemen en son ördüğüm ilmeğimin önüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz ve son kez artırmamızı yapacağız. 14 ilmeğimiz olacak. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim.
Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen buraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. 14 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzde hanımlar 14 ilmeğimi tamamen haroşa öreceğim. Artırma işlemimiz bitti artık. Bir sayalım, burada da 15 diş haroşamız olmuş mu kenarda? Sonrasında burada da kesimimizi yapacağız. 15 haroşamızı tamamladıktan sonra. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyi sayalım. Bu ilk haroşamızdan hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 haroşamız olmuş. Buraya bir diş daha haroşa öreceğim hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimi örüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örünce ön yüze bir diş haroşamız düşecek. Böylece toplam haroşa sayısı 15 olacak. Devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Burada 15 diş haroşamız oldu. Hanımlar, bir kesim yaptıktan sonra ipimizin bu iç bilek tarafında değil de bu diğer kenarda kalması gerekiyor. Burada kesim yaparsak eğer şimdi ipimiz iç tarafta kalacak, olmayacak. Bu nedenle arka tarafta kesim yapabilmek için yine buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. Geri döndüğümde de bu sağ tarafta arka yüzden kesim yapacağım hanımlar. Ön yüzde 14 ilmeğimin tamamını ördüm. Arka yüzdeyim. Şimdi kesimimi yapacağım. 14 ilmeğimi keseceğim bu aşamada. Bakın, ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Diğer sol tarafta olduğu gibi burada da kesimlerimizi esnek, yani gevşek yapalım. Bakın, ikişer ikişer ilmeklerimi keserek örüyorum. Devam ediyorum yine. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. En son hanımlar şuraya da şöyle 2 tane bir zincir oluşturdum ve ipimin ucunu kesiyorum. Artık patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik hanımlar. Bu bölümler bitti. Şimdi patiğimizin hemen şu yan bölümlerini yapacağız. Buraları yapacağız. Bu bölümde hanımlar sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Hemen göstereyim örnekte. Şu şekilde şişlerle bakın yapılabilir. İlmekleri takabilirsiniz kenarlardan. Fakat ben bu şişlerle böyle bir karışıyor. Bu şişler ben beceremiyorum. Bu nedenle bu bölümü de böyle kısa şişlerle yapacağım. İşte şu tarz kısa şişlerle yapacağım. Öncelikle hemen şu bölümden itibaren hanımlar, hemen şu kenardan itibaren başlayacağız yapmaya. Öncelikle ipimin ucunu buraya bağlayacağım. Hani bağlanacak kadar ip bırakalım diyerek kesmiştim ipimi zaten burada. Şuraya şöyle bir düğüm atıyorum hanımlar. Bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Ben hemen şişimi alıyorum. Kenarlardan ilmeklerimi çıkaracağım. Bakın, ilk kenar ilmeklerimiz şurası. Giriyorum, ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Bakın, kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden böyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Devam ediyorum. Düğümüm arkada kalsın. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın, renkli olan yerlere geldim. 18 ilmek oldu. Bakın, bir krem, bir tarçın, bir krem, bir yeşil, birer kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla buralara girerek ilmeklerimi çıkaracağım. 18 ilmeğimiz olmuştu. Kreme giriyorum 19, tarçına giriyorum 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son kez buraya da girdim 43. Burun kısmına kadar olan bölümden hanımlar bu şekilde 43 adet ilmek çıkarttık. Hanımlar, patiğimizin bu burun kısmına biz 6 ilmek olarak başlamıştık. 6 ilmek başladığım yerden yine buradan 6 adet ilmek çıkaracağım şişimle. Onun için de bir diğer şişimi alıyorum. Buradan 6 ilmeğimi çıkaracağım. Bakın, başlangıç yerlerine girerek sırasıyla, burası biraz sık olduğu için
Tığımdan yardım alarak ilmek çıkartayım. Bakın hanımlar, başladığımız yerlere giriyorum. Bu şekilde 6 ilmek çıkaracağız. Birinci ilmeğimde sırasıyla buralardan ilmeklerimi çıkaracağım. Nasıl bir sıkı başladıysam ilmek çıkaramadım. Tığımdan yardım alayım o şekilde. Şu ikinci ilmeğim. Şu giriyorum buraya. Üçüncü ilmeğim. Yer atladık muhtemelen hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu 5. Ve şu son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şu da 6. ilmeğim. Burun kısmına 6 ilmek başlamıştık. 6 ilmek başladığım yerden 6 ilmek çıkarttım. Şimdi bu kenara geçtik hanımlar. Diğer tarafta 43 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da 43 ilmek çıkartmam gerekiyor. Eşit olmalı çünkü kenarlarımız. Buradan da yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın ilmekler çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Bakın kenar ilmek yerlerimiz burada. Yerleri belli. Hemen ikinci ilmeğimi de buradan çıkarttım. Hanımlar, bu bölümlerde bakın kenar ilmek yerlerimiz ip geçişleri olduğu için ikişer ikişer görünüyor. Biz bu her ikişer görünen yerden ikişer ilmek çıkartırsak sayı eşit olmaz. Burada her renkten birer tane ilmek çıkartmıştık. Burada da aynısını yapacağız. Bakın yeşil olan yerden şöyle tığım ile girerek, şişim ile girerek hemen kenarlarımız burada. Bakın bir ilmek çıkartıyorum. Evet bakın 3 ilmek oldu. Sonra krem olan yere giriyorum sırayla. 4 ilmek oldu. Tarçın olan bölüme giriyorum. İp geçişlerinde hanımlar, bir de iplerimizi sıkı sıkı yapmıştık ya, buralardan biraz zor çıkıyor gibi. Evet 5 ilmek oldu. Ardından kreme giriyorum 6. Sarıya giriyorum 7. Bu şekilde. Bakın burada bir düğüm yeri var. Sıkı burası. Neyse tığımdan da yardım alarak yapabiliriz. Bu şekilde 7 ilmeğimiz oldu. Sırasıyla bu renkli olan bölümlere hanımlar bir kere gireceğiz. Bir tane ilmek çıkaracağız. Şöyle. Bakın yeşilden çıkarttım. Hemen yanında krem var. Bir ilmek krem kenar ilmek yerine girip çıkartıyorum. Tarçın bölümden bir tane çıkarttım. Tekrar burada krem var. Buradan da bir tane çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi ilmekleri çıkarıyoruz. Ben karşıdan 43 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 43 ilmek çıkaracağım. Siz eğer bu arka haroşa sayılarını buraları fazla yaptıysanız ilmek sayılarınız fazla olabilir. 45-47'ye kadar çıkabilir. Bu normal hanımlar, çünkü haroşa sayısı arttıkça ilmek sayısı da artacaktır. Şimdi hanımlar, sıra sonuna kadar ben buradan da yine 43 adet ilmeğimi çıkaracağım, geleceğim. Sizler de çıkarın gelin. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, 43 ilmekte yine gördüğünüz gibi bu kenarımızdan çıkarttım ve geldim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada tamamen buralarda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bakın buralarda haroşalarımız var. İlmeklerimi arka yüzdeyim şu anda düz olarak öreceğim. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak öreceğim. Bu şekilde sırasıyla hepsini düz öreceğiz hanımlar. Böyle. Evet, şimdi bu şekilde buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Burun kısmındaki ilmeğimiz ve diğer şişimizdeki ilmeklerimiz böyle dolanarak buraya kadar öreceğiz. Burada bir diş haroşa olacak hanımlar. Ben bu patiğimin bu kenarına toplamda şu bölüme 3 diş haroşa ördüm. Hanımlar, bu bölüme 3 diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Ben haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyordum. Haroşayı ters örenler buralardaki ilmekleri tabi ters örecekler. Bu şekilde patiğimizin şu kenarlarında 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, bu bölümde 3 diş haroşam olana kadar bakın kenarımı ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin tabanına başlayacağız. Burun kısmından başlayarak tabanına başlayacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 43 ilmeğimi örmem gerekiyor tabanımızı yapabilmek için. Buradaki 43 ilmeğimi yine düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Buralar sadece normal düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum.
Evet hanımlar, 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldik. Burunda da 6 ilmeğimiz vardı. Öncelikle buradaki 6 ilmeğimi de öreceğim. Burun kısmında olan 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Haroş olarak ördüm. Şimdi hanımlar, tabanımız bu şekilde 14 ilmek üzerinden örülecek. 14 ilmek olana kadar ilmekler alarak bu orta kısmı artıracağız. Burada 6 ilmeğim vardı. Hemen şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece orta kısımda 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. İlmek aldıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu orta kısımdaki 7 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Böylece bu orta kısımda 8 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ekledikten sonra yine geri dönüyorum. Bu aşamada yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından bu orta kısımdaki 8 ilmeğimizi bu şekilde normal örüyoruz. Şimdi de şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Şimdi de 9 ilmeğimiz oldu ortada. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim. 9 ilmeğim vardı. Öncelikle bu 9 ilmeğimizi örüyoruz. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine buradaki 10 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle. 10. ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Bu defa da 11 ilmek oldu. 14 ilmek olana kadar buna devam edeceğiz hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 11 adet ilmeğimi yine haroş olarak öreceğim. Şu 11. ilmeğim. Yine kenardaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Bu defa ortada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Şu 12. ilmeğimi de ördüm ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine bu orta kısma ekliyoruz. Burada 13 ilmeğimiz oldu. Toplam 14 ilmek olana kadar devam edecektik. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu 13. ilmeğim ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. 14. Hanımlar, şimdi bu orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Artık tabanımızı 14 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. 14 ilmek üzerinden yapacağız. Bunun için de yapacağımız işlem şöyle. Kesimlerimize başlıyoruz artık. Yine bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İlk 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 13 ilmeğimizi örüyoruz. 14.'yü örerken şişimizden de bir ilmek alıp kesim yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan tabandaki 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Yani bu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 10. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Bakın tabanımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Bu son 10. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14.'yü örerken kesimimi yapacağım. Bakın 14. ilmeğim burada. Bu ilmeğimi örerken şişimden de ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar tabanımda. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Tabanımız 14 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Bakın burada sonuncu ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bundan ibaret. İlk 13 ilmeği örüyoruz. 14.'yü örerken kesimimizi yapıyoruz.
Hanımlar biz bu işleme bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar böyle devam edeceğiz. 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Burada sadece 14 ilmeğim kaldı. Tabanımda kullandığım. Şimdi bu 14 ilmeğimle patiğimin arka bölümünü yapacağım. Topuk bölümünü yapacağım. Öncelikle hanımlar bu bölümde de yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yani ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde yine haroşaya devam ediyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. 13 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak devam edeceğiz. Bakın ilk kenar ilmek yerime böyle. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü, topuk kısmı bu kenarlarda eklenmiş oluyor. Şimdi geri döndük. İpimi yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken hanımlar geri döneceğiz. Ön yüzden ilmek çıkaracağız. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 14 ilmeğim oldu. Tekrardan ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum ve ön yüzde ilmeğimi çıkaracağım. Sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı yine. İkisini kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerimiz. Bakın hanımlar şu bölüme geldik. Şu bölüme buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü hanımlar bu şekilde yapılıyor. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, hemen buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü tamamladım geldim. Gördüğünüz gibi son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. Şimdi yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Hafif esnek olsun. Bu şekilde. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Hemen onunla da nasıl yapacağımızı göstereyim. Herhangi bir tığ ile bakın ilmekleri ikişer ikişer toplayarak da kesebilirsiniz. Ben normalde tığ ile daha rahat kesim yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Patiğimizi hanımlar böylece bitirmiş olduk. Ben bir de patiğimizin kenarına bu şekilde kenar oyası yaptım. 2 sıradan oluşuyor kenar oyamız. İlk sırasını krem ile yapacağız. Krem ipimizi ile yapacağız. Öncelikle hanımlar burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine şöyle bir kere batarak burayı düzleştiriyorum. İlk sıramızda hanımlar sık iğne yapıyoruz. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp böyle sık iğne yöntemiyle ilk sıra kenar oyamı yapıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batıyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Kenar oyamızın hanımlar ilk sırasını bu şekilde yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım bu sık iğnemizi hanımlar. Bakın ilmeklerimi gevşek tutarak böyle sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi böyle hanımlar kenar ilmek yerlerine bata bata sırayla sık iğnemizi ilk başladığımız yere kadar yani buraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar bu şekilde sık iğnemi yaptım. Geldim en son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Şöyle. Ben ipimin ucunu hanımlar arkaya gizleyeyim unutmadan. Şöyle aralardan geçirerek böyle sıkılayarak gizliyoruz. Bütün ipuçlarımızı hanımlar böyle gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Kenar oyamın ikinci sırasında da hanımlar ben sarı ipimi kullandım. Sizler dilediğiniz renk kullanabilirsiniz.
Öncelikle şöyle sarı ipim ile bir tane ilmek oluşturacağım. Bu şekilde bir tane ilmek oluşturdum. Bu bittiği yerden hemen sık iğnemiz şuradan. Sık iğnenin içine girerek ilmeğimi buraya sabitliyorum. Burada da hanımlar ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. Krem ile yaptığım sık iğnenin içine giriyorum. Sarı ipim ile ilmek çıkartıp tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde. Yeniden bir ilmek geri gidiyorum. Arkaya doğru battım. Sık iğnemi hanımlar geri geri giderek yapıyorum. Sağa doğru giderek yapıyoruz. Soldan sağa gidiyor. Bakın bir sonraki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğneyi bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin içine girdim. İlmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Çok şık duruyor patik kenarlarında. Güzel bir görüntüsü oluyor. Bir sonraki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Ters sık iğnemizi hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Yine bir geriye batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde hanımlar ilk başladığımız yere kadar buraya kadar kenar oyamızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar bu şekilde kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen bu sarı ipimin ucunda gizleyeceğim. Sonrasında patiğimizi manken ayağımıza giydirip bir de öyle bakalım modelimize. Şöyle ipimizi öncelikle gizleyelim. Bu ipler hanımlar ayağımıza giyince böyle arkadan çıkınca hoş bir görüntü oluşturmuyor. Bu nedenle gizliyoruz. Evet. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle şöyle. Baktığımız anda bakın haroşa olduğu için esnek bu şekilde ayağı saran bir model. Şimdi hemen manken ayağıma da giydireyim bir de öyle bakalım. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet patiğimizi şöyle bakın ayağımıza da giydirdim. Hafif şöyle bir düzelteyim. Aceleden yamuk yumuk giydirdim. Evet. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Bakın. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Hemen tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimizin yanları, kenarları bu şekilde oldu. Evet hanımlar yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.